Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sade ve şık model sevenler için yapımı oldukça kolay, ilik kabartmalar halinde görünen bir örgü modeli göstermek istiyorum. Bu örgü modeli hem erkekler hem bayanlar hem çocuklar için uygun olacaktır. Modelim istediğiniz sayılarda başlayabilirsiniz. Herhangi bir sayı gerektirmiyor. Ben 18 ilmekle örgüme başlıyorum. 3,5 numaralı şiş ile örgümü örüyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım ve ön yüzdeyim. İlk sırayı ön yüzden düz olarak sıra boyunca örüyorum. Özellikle kışlık örgülerinizde tercih edebilirsiniz. Boyunluk, kaşkol bere, erkek örgüleri her türlü örgüye uygun olacaktır. Ön yüzde ilmeklerimi düz olarak tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. İkinci sırasındayım. İlmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Modelinizin 3 boyutlu kabartmalı görünmesini istiyorsanız bu sırada ilmekleri biraz gevşek bırakarak örün. Çok sık sıkıya örmeyin. Arka yüzde hepsini ters örerek tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve 3. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ilmeğimin içerisine değil bir alt boşluğuna girerek bir tane ilmek alıyorum. Sonra ilmeğin kendisini örmeden şime aktarıyorum. Tekrar aynısını yapıyorum. İçine değil bir alt sırasına girerek bir tane ilmek alıyorum. Sonra ilmeğin kendisini örmeden atlatıyorum. Bu şekilde alt sıradan bir tane ilmek çıkartıyoruz. İlmeğin kendisine şişimizi aldığımız için herhangi bir sökülme, örgünün geriye gidişi söz konusu değil. Yani Selanik örgü gibi sökülen bir örgü değil. Bir alt sırasından bir ilmek alıyorum. Sonra ilmeğin kendini örmeden aktarıyorum. Ön yüzde sıra boyunca bu şekilde devam ediyorum. Kenar ilmeği ile ön yüzde sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim ve 4. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ilmeklerimi sıra boyunca düz örüyorum. İlmeği bir alt sırasına battık, sonra kendisini aldık. İlmekleri çiftli olarak birlikte örüyorum. Sayıda herhangi bir değişiklik olmadan eski haline getirmiş oluyorum. İlmeklerimi çift olarak birlikte sıra boyunca arka yüzde düz örüyorum. Her model 4 sıradan oluşuyor. Burası bizim modelimizin son sırası. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi bundan sonrasında aynı ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeğimi düz olarak ön yüzde örüyorum. Burada ilmek alış şekliniz benim gibi olmalı. İlmekleri arka girişinden değil, ön yüzden çevirerek bu şekilde düzelterek örmeniz gerekiyor. Sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak ön yüzde tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim.
Bu sırada ilmeklerimi ters örüyorum. Ama hafif gevşek bırakarak örüyorum. Çünkü bu haroşa görünümündeki dalgaların biraz iri görünmesini istiyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi içine değil bir alt sırasına girerek bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra ilmeğin kendisini örmeden aktarıyorum. Bir alt sırasından bir ilmek alıyorum. İlmeğin kendisini örmeden aktarıyorum. Bu sırada ilmeğimizi sökmediğimiz için ilmek sayımız 2 katına çıkacak. Normal bir şekilde bir alt sıradan bir tane ilmek alıyoruz. İlmeğin kendisini örmeden atlatıyoruz. Şimdi örgümün arka tarafına geçiyorum. Burası modelimin son sırası. Kenar ilmeklerini örmeden aldım. Sonraki ilmekler ikişerli gruplar halinde, bakın kendi arasında zaten ayrılıyor. Bu ilmekleri birlikte düz örerek sıra boyunca devam ediyoruz. Zaten çift ilmeğin görünümü tek ilmek şeklinde. Bunu ikisini birlikte düz örerek arka yüzde örgümüzü tamamlıyoruz. Örgümüzün görünüşü bu şekilde devam edecek. İlerlediği zaman örgümüz gördüğünüz gibi bu şekilde. Burası da arka yüzü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.